Herkese selam güzel insanlar. Bugün Fight War'da sizlere başlangıç rehberi gibi böyle ucundan acık acık ondan bundan bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Oyuna sıfır başladığınızda, yeni başladığımızda neler yapmalıyız, nasıl ilerlemeliyiz videosu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Birazcık oyundan bahsetmek gerekirse Fight War strateji ve krallık kuruma temelli bir oyun. Oyunda kendi krallığımızı kuruyor, kaynak topluyor, ordularımızı güçlendiriyor, büyük savaşlara katılabiliyorsunuz. Eğer strateji veya takım oyunlarını seviyorsanız oyun oynanır. Bunu niye anlattım? Bu oyun oynanır mı diyenler için anlatıyorum. Zaten hepimizin hemen hemen strateji oyunu altyapısı olsun, hem MMORPG altyapısı olsun, çoğu oyunlarda bir altyapımız var. Strateji oyunları da çoğu kez oynamışızdır. Şimdi o kadar çok oyun var ki zaten strateji tabanlı, bu gibi krallık oyunları, krallık fethetme, asker yükseltme veya kaynak yükseltme, kaynak toplama gibi stratejik oyunların bir altyapısı mevcut zaten herkeste hemen hemen. Ama ilk defa oynuyorsanız, hiç hayatınızda strateji oyunu oynamamışsanız, Fight var. Bir strateji ve krallık kurma temelli bir mobil oyun. PC'de de oynuyorsunuz. Steam'den indirip veya Epic Games'ten de indirip PC'de de oynayabiliyorsunuz. Krallık savaşları yaptığınız, stratejik hamleler yaptığınız ve alanda başka oyuncularla savaşıp belirli noktaları aldığınız bir strateji oyunu. Strateji veya takım oyununu seviyorsanız dediğim gibi oynanabilir bir oyun. Fakat şöyle de bir handikapı var. Hızlı ilerlemek isteyenler için birazcık sabır gerektiren bir oyun. Çünkü strateji oyunları sabır gerektiren, yavaş yavaş ilerleyen oyun tarzıdır. Hiç oynamayanlar için bahsediyorum. Daha önce strateji altyapısı olanlar için zaten bunları söylemeye bile gerek yok. Oyun biraz karışık gelebilir ilk etapta. Nasıl karışık gelebilir? Hemen şöyle göstereyim. Birincisi, alışık olmadığımız bina yerleşimlerinden dolayı. Nedir bu? Şef binamız buradayken duvar burada. Duvar buradayken asker basma binalarımız burada. Kahraman çekilişi yapacaksak binamız burada gibi gibi böyle haritanın belirli noktalarına dağılmış binalar mevcut. İşte evler burada, hamam burada, işte diğer basacağımız savaş salonları, yanlış bilmiyorsam kabile deposuydu bu da. İşte bu binaların dağınık dağınık görünmesi sizlere araştırma binası gibi, sizlere birazcık yorucu gelebilir, karışık da gelebilir. Fakat belirli bir noktadan sonra, elinize alıştıktan sonra bu size daha kolay geliyor. Oyuna İlk başladığımızda neler yapmalıyız? Şimdi dilerseniz ona geçelim. Oyuna ilk başladığımızda şöyle bir derin nefes alıyoruz. Çünkü bir strateji oyunu. Çok emek isteyecek. Şimdi sol tarafta bize vermiş olduğu görevler var. Bu görevler üzerinden ilerleyeceğiz ki oyunda aynı zamanda ilerlesin. Çünkü bu görevleri yaptıkça etraftaki şuradaki sisleri açıyoruz. Buradaki canavarları kesiyoruz. İşte toplama tamamlama görevleri diyor. Ayaküstü hemen yapabilir miyim acaba bunu? Kesebilir miyiz ki? Dur deneyeyim bakayım. Buradaki etraftaki sisli bölgeleri açıp alanımızı büyüteceğiz. Bakın burada da gözlemler yerleri varmış. Bunları keseceğiz. Buradaki soldaki görevlere göre gideceğiz. Oyuna sıfırdan ilk defa başladık. Böyle gideceğiz. İkincisi, oyunda yapılası en mantıklı hareketlerden biri, biz sisli bölgeleri açtıkça bize belirli kaynak bölgeleri açacak. Nedir bu kaynak bölgeleri? Şuradaki çekiç işaretine bastığımızda, ayrıntılı moda geldiğimizde daha rahat göreceğimiz yer burası. Bunlar hep bizim bölgemizde, o sisli bölgeleri açtığımızda bize verdiği kaynak bölgeleri. Bunları yükselteceğiz. Bunlara buradan çalışan atayacağız. Aynı zamanda yapılması en önemli şey, her gün, ayıp söylemesi, öküzü her gün alacağız. 10K sikke zaten. Bunu her gün alacağız. Bunu almayı sakın unutmayın. Neden? Çekiç yerine basıyorum. Ayrıntılı moda basıyorum ve buradan ben daha çok bunu ilk etaplarda bilgeler çemberine atıyorum. Bakın bilgeler çemberine gidiyorum. Şöyle yönet diyorum. Bakın, öküzü buraya koydum. Taşıma kapasitem artıyor. Daha hızlı taşıyorum. Buraya bir tane de işçi ekliyorum. Stoğum sürekli artıyor. İlk etapta bilgelik binalarına öncelik verirseniz yükseltmedeki bu sikkelerinizi çok mantıklı harcayın. Böyle her şeye basmayın. Şimdi ben bunu 10 level yapacağım. 10 level yaptım. Aynı zamanda da güç alacağım. Gücümüze bakalım buradan. Hop, nasıl yükseldi gördünüz mü? 900 oldu. Tabii bu kaynak yükseltme gücü. Taşıma kapasitemi bir arttırıyorum. Onu da 10 yapıyorum. İlk etapta 10'da kalsın. Bakın inanılmaz sikke gidiyor. Bilginlerde bunları çıkartabiliyorsam ilk etapta 3'e çıkartabiliyoruz. Bakın sikke bitti.
Yol taşıma kapasitesi. Bunu da 2'ye getiriyorum. Burada bırakıyorum. Bakın şimdi stoğuma burası inanılmaz artacak. Bilgelik taşı neden önemli? Araştırma bölümüne geliyorum. Araştırma bölümünden ben de bir şeyi araştırırken bilgelik taşı isteyecek. Bu T3'e giderken, T4'e giderken hemen hızlı hızlı T3'leri açayım, T4'leri açayım gibi düşünürseniz ya da ilk gün savaş yok, bir şey yok, bir kapışma yok, bir şey yok. Ben ekonomiden gideyim derseniz de hep bu lazım olacak. Sikkelerinizi neden mantıklı harcayın diyorum? Çünkü ayrıyetten de araştırmada hem sikke hem de bilgelik taşı lazım olacak. Ben ilk etapta bilgelik binalarına önem verdim. Onları yükselttim. Böyle içeride binalarımızı yükselterek kaynak yükseltebiliriz. Daha rahat kaynak toplayabiliriz. Onlara da zaten diğer binalara da o bir görev zaten. O size görevde de söylüyor bunu. Küçük dalyan, kereste fabrikası. Bunları da böyle yükseltebilirseniz daha iyi kaynak gelmesi için. İlk etapta bunu yapabiliriz. İkinci etapta ne yapabiliriz? İkinci etapta ana binanızı eğer ki sunucunuz hoşunuza gitti. Bu sunucuda kalmak istiyorsunuz. Arkadaşlıklar da güzel. Sohbet de güzel. Ya ben jump yapmayayım biliyorsunuz. Oyunda bir jump sistemi var. Hiç hoşuma gitmeyen bir jump sistemi var. Benim arkadaş ortamı da güzel. Sunucu da hoşuma gitti. Ortam da iyi. Güzel de bir klana girdim. Zaten bu oyunda oynayacaksanız ilk 4 klana girin. Bakın peşin peşin söylüyorum. Bırakın duygusal düşünmeyi. Bazıları diyor ya işte ilk 4 klanda işte şunlar var. Onlarla mı oynayacaksınız? Bizle mi oynayacaksınız? Kusura bakma arkadaşım. Ben buraya emek veriyorum. Zaman veriyorum. Üstüne bir de para veriyorum. Yani ben güzel bir klanda emeğimin karşılığını almak isterim tabii ki de. O yüzden hiç duygusal düşünmeyin. Gidin ilk 4 klanlara katılın. Orada birileri alışveriş yaptıkça size de hediyeler gelecek. O hediyelerden de VIP'e elmas basmadan VIP 7 olabilirsiniz. Güzel bir klandaysanız, hareketli bir klandaysanız hele hem keyfini çıkaracaksınız hem de harcadığınız zamanı, verdiğiniz emeğin, verdiğiniz paranın karşılığını alacaksınız. Bunu baştan söyleyeyim. En iyi klan. Binayı 18 level'a getirmeye çalışın. Neden 18 level'a getirmeye çalışın? Belirli bir yerden sonra şefin eseri açılacak. İlk etapta bizde burası bu iki yer açık olacak. Bu galiba 12 idi. Dur bakayım. Evet, seviye 12'de burası açılacak. Burası 15'te miydi? Burası da 15'te açılacak. Bunlar da seviye 18'de açılacak. Daha iyi rün takabilir. Daha iyi eserlerimize de öncelik verebiliriz. Fakat bunları yaparken bayağı bir kaynak lazım olacak bize. Bu kaynakları da şehrimizin içindeki binaları, sikkemizi düzgün harcayarak araştırmayla binaları ortak yönde ilerleterek güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Kaynak ihtiyacımızı gidermenin ikinci bir yöntemi daha var. Onu da şöyle göstereyim size. Kara bünye kesme. Meşhur kara bünye. Can kara bünye. Kara bünye keserek hem kaynak toplayabilirsiniz hem de sizin komutanlarınıza XP kitabı harcamadan bedavadan XP kazandırabilirsiniz. Bizim çekiliş taşımız varsa çekiliş yapalım. Eğer ki yeni bir komutan gelirse onunla göstereyim ki daha sağlıklı olsun. Dur bakayım. Bize buradan yeni komutan verir misin? Bir tane şöyle sarı bir komutan. Kim varmış burada? Bunlar sürekli değişiyor. Bu komutanları veriyormuş çekilişte. Şunlardan birini verir misin bana? Kaç tane var? 19. Dur bakalım. Yeni bir komutan gelene kadar bir çekelim ya. Belki yeni bir komutanımız olur. Ona göre en azından daha rahat anlatmış olurum. Selena geldi. Şimdi buraya kim gelmiş? Kimse gelmemiş. Bir level var mı? Var tabii ki de. Bir level bunlar var. En azından şunu Linda'yı yükseltelim. Şimdi benim elimde XP kitapları var. Hangi komutana basayım? Hiçbir komutana bas. Sadece bir komutanını 2 yıldız yap. Bak şöyle. Otomatik seçim 3 yıldız. 3 yıldız yapalım hadi Vol'ü biz. 3 yıldız yapmamızın sebebi dışarıya çıktığımızda Vol'ün yanına bir komutan daha koyabileceğiz. Şuradan Karabünye'yi seçiyorum. Şuradan Karabünye'yi seçiyorum. 12 level keselim hadi. Saldır diyorum. Birlik toplama diyorum. Şurayı Vol koyuyorum. Bakın. 3 yıldız yaparsam Vol'ün yanına bir kişi daha koyabiliyorum. Hangi komutanı yükseltmek istiyorsunuz? Hangi komutan çıktı yeni? Mesela atıyorum Linda. Atıyorum farklı bir şey. Vista çıktı. Kartas çıktı. Atıyorum bunları. Bunları buraya koyun. Bir level'ken. Tamam deyin. Kara bünye kessinler. Bakın şimdi Linda'nın level'ı nasıl yükselecek? Bedavadan yükselecek. Buradaki XP kitaplarınızı yeni gelecek komutanlara harcarsınız. Biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Kaleniz 20 olana kadar biriktirin onları. 20'lerde 25'lerde biliyorsunuz yeni komutanlar ekleniyor. Çarklar geliyor. En azından işinize yarayan bir komutan düşer. Hemen ona basarsınız. 60 level yaparsınız. Onda harcarsınız. Daha iyi olur. Şimdi zaten bunu Vol sayesinde keseceğiz biz. Keseceğimiz için de kara bünye level'ınız hangisine yetiyorsa onları kesin. Hani ben 11 kestim. 12'ye zıplayayım. 13'e zıplayayım demeyin. 11 kestiyseniz 11'de devam edin. Sürekli kesin. Hem kaynak alacağız hem de XP alacağız buradan şimdi. Bakın buradan hemen iyileştiriyorum askerleri. Geliyorum buraya. Linda kaç level'dı kara bünye kesmeye giderken? 1
level'dı. Bakın 8 level oldu. 7 level birden aldı. Yani kara bünye kesip hem de buradan kaynak almış olduk. Görüyor musunuz? Hem kaynak topladık, hem XP kitabı topladık, hem de elmas geldi. Oyuna ilk başladığınızda bunu yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir taktik. Kara bünyeyi hangi level'a kadar kasabilecekseniz oraya kadar kasın. Sürekli kara bünye kesebilirsiniz. Enerjiniz bitse de birazcık elmas basabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci konuya. Abi benim elmasım var. Nereme harcayayım? Arkadaşım harcama. Bırak kalsın. Elmasların kalsın. Güzel bir klandaysan zaten VIP'in yükselecek. Abi bana VIP'e bas diyorlar. İstersen bas ama kalen 24 olduğunda 25 olduğunda pişman olacaksın. Pişmanlık da değil aslında da. İlk etapta elmasları VIP'e basmak iyi değil. Zaten gıda üretimi %5 veriyor. Ben bunu kara bünyeyle karşılıyorum. Güzel de bir klandaysam benim VIP'im zaten onlar alışveriş yaptıkça bana VIP kağıtları veriyor. Bende var mı? Yoktur ki. Bu da yeni şimdi. Bunda da çıkmaz ki ilk etapta. Yükseltebiliyorsunuz. Biri alışveriş yaptığınızda size VIP kağıtları veriyor. İşte 300 VIP, 400 VIP, VIP 3, VIP 4, VIP 5 oluyorsunuz. Yani elmas harcamanıza gerek yok. Elmaslarınızı saklayın. Elmaslarınızı mümkünse kaleyi 24 yapana kadar biriktirin. Neden? Çünkü kaleyi 24 yaptığınızda sizden bir cüce perşömeni isteyecek. Burada görebilecek miyim? Bakayım ben onu. Kalenizi yükseltince de şuradaki çantaları toplamayı unutmayın. Çok güzel kaynaklar verecek size. Bunları da alın. Bir cüce perşömeni isteyecek. O cüce perşömeniyle yükseltebileceksiniz. 24'e 25'e geçirirken o cüce perşömeni de sadece elmasla alınıyor. Aynı zamanda bizim bir savaş salonumuz var biliyorsunuz ki çok önemli. Savaş salonunda sadece şuradaki zımbırtıyla yükseltebiliyorsunuz. O da elmasla. İnlerden çıkıyor fakat kaleniz 24 olduğunda savaş salonunuzu 24 yapmaya çalıştığınızda in de yetmeyecek. İster istemez elmas harcayacaksınız ki 24'ten 25'e geçirmek için yanlış hatırlamıyorsam bir 230k elmas isteyecek sizden. Oradan hesaplayın elmasın ne kadar değerli olduğunu. Biriktirin abi. VIP'e basmayın. Şimdilik dursun. Akarı yok, kokarı yok. Oyuna ilk başladığınızda size bir Baldur etkinliği gelecek. Biliyorsunuz bu oyunda komutanlarda maviden es komutan yapabileceğimiz tek kişi Baldur. Baldur'u maviden mora, mordan sarıya çevirebiliyorsunuz. Bunu da şöyle göstereyim. Başkalaşımla yapıyorsunuz. Başkalaşım içinde sizden başkalaşım sertifikası isteyecek. Buradaki görevleri bir yapacaksınız. Buradaki görevleri yaptıktan sonra bunu alacaksınız. Fakat o da yetmeyecek. Baldur'un yolu diye bir yer var şu sol tarafta görüyorsunuz. Ona bastığınızda şu aşağıdaki paketi de almanız gerek. Bu paketi alsanız bile Baldur'u fullleyemeyeceksiniz. Onu baştan söyleyeyim. Oyunun ikinci gününde veya üçüncü gününde Baldur'un çarkı gelecek. Burada da birazcık elmas harcayabilirsiniz. Baldur'unuz yarım kalacağını hesapladığınızsanız eğer. Ya dediniz ki ya benim Baldur'um o paketi aldım ama yine yarım kalacak. Şurada birazcık çevireyim. Buraya da çevirebilirsiniz. Baldur'a çevirmek istemiyorum ben. Şurada görüyorsunuz eşya kaynaklarında jeton var. Çark jetonu. Bunu harcamadığınız sürece burada birikecek. Bir sonraki çarka 20 olacak, 40 olacak, 50 olacak, 100 olacak. İstediğiniz size mantıklı gelen komutana kadar biriktirebilirsiniz buradaki çark jetonlarınızı. Aklınızda olsun. Ya burada 10 tane var hemen 10 taneyi basayım. Yok. Baktınız çark güzel değil. Bırakın biriksin o 10 tane öbür çarka gitsin. Öbür çarkta da bir 10 tane gelecek olacak 20. Bir de buradan bedavalar alacaksınız. 30 olacak 30. 30 tane çevirirsiniz güzel beğendiğiniz bir çark olduğu zaman. Öyle daha mantıklı. Yani oyuna ilk başladığımızda binamızı 18 yapabiliriz. Kaynak toplayabiliriz. Kara bünye kesebilirsiniz bol bol. Kara bünyede kesmede zarar yok. Abi oyuna yeni başladım. Bu sunucuda da kalacağım. Sunucuda hoşuma gitti. Ben cüzdanım kaşınıyor. Nereye paket harcayayım? Harcayabileceğiniz ilk paket, bakın bunu ben 6 yaptım yayına videoya başlamadan önce. Bu evleri 6 level yaptığınızda size oyunun en mantıklı paketi bu arada. Size bir paket verecek. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yeni vatandaşları karşılama paketi verecek. Bu evleri 6 level yaptığınızda çıkacak. 3 saatlik veya 4 saatlik bir paketti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir pakette 500k sikke vermiyor. Şu paraya 250 elmas vermiyor. Bir de şuradaki kaynakları hızlandırmaları bu fiyata vermiyor. Evleri 6 level yaptığımızda çıkıyor bu paketler. Bu paketler çok mantıklı paketler. Aynı zamanda alınabilecek en mantıklı pakette altın ay bileti. Bunlara harcama yaptığınızda birinci dolum bonusu olarak buradan bunu da alacaksınız ücretsiz olarak ya da hangisini istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Onu alabilirsiniz. Verebileceğim ilk etaptaki paket önerileri bunlar. Komutanlara girecek olursak abi ben kara bünye keseceğim. Tamam.
Yanına da level 1 olan komutanı koyacağım. Fakat nasıl ilerlemeliyim? Vol'le kara bünye keseceğiz. Neden Vol'le kara bünye keseceğiz? Yeteneklerine geliyorum. Çünkü Vol avcı komutan. Bunu yükselteceğim ben sizin için şimdi. Daha rahat anlatacağım. Şuraları yükselttik. Bakın buralar açıldı. Önemli olan buralar. Şimdi buradaki özellik bize ne diyor? Kara bünye saldırırken tükettiği dayanıklılığı 2 azaltır. Şimdi şöyle göstereceğim onu da. Kara bünyeye saldırırken bizden kaç enerji gidiyor? Vol'un o özelliğini açmadan bize şöyle yine şuraya yine seni koyalım. 8'den kaça atlayacaksın ona bakalım. Kaç enerji gidiyor bize buradan? Şuradan şimdi bir kara bünye bulalım. 12, 11 level yapalım. Yok 12 level yapalım hadi. Saldır diyeceğim. Bakın dayanıklılık maliyeti 50. 50 gidiyor. O kessin onu. Biz tekrar kahramanlara dönelim. Şimdi Vol'ün yeteneğini yükselttiğimde ne diyordu burada? Dayanıklılık azaltır. Buna bir basalım. Dayanıklılığımız azalsın. Kara bünyeyi yendikten sonra kazandığı DP'yi 4,5 arttırır. Yani kara bünye kestikten sonra level XP almam daha da yükselecek. Bunu da yükseltiyoruz. Burada ne diyor? Verdiği normal saldırı hasarını 2,5 arttırır. Bu önemli değil. Kara bünyene verdiği beceri hasarını 4,5 arttırır. Bu da önemli değil ama ilk önce ben bunu bir yükselteceğim. Neden? Daha fazla XP alırsam komutanlarım daha çabuk level atlamış olacak. Bunu da 3 yaptım. Şimdi durumu şöyle yaptığımda kara bünye kesmeye gittiğimizde bakın olay nasıl değişecek şimdi. Yine bir 12 level kara bünye buluyorum. 12 level saldır, birlik, şuraya vol koyuyorum. Buraya tekrar gelin biz bunu koyalım. Kaynak maliyetimiz ne oldu? Bakın 50'den 40'a düştü. Onu da gönderiyoruz. Şurada avcı yazan komutanların ilk etapta oyunun başında yetenek ağaçlarından avcı gidin ki kara bünye keserken hem tasarruf etmiş olun. Bu Sara için de geçerli. Sara bu oyunda hem kara bünye kesme komutanı hem de rally açma komutanı. Rally açarken Sara'yı da başa koyduğunuzda rally kapasitenizi arttırıyor. Aynı zamanda da avcı. Avcı komutanlarının yetenek ağaçlarında avcı giderseniz çok rahat komutanlarınıza XP kitabı harcamadan XP aldırmış olursunuz. Kesebildiğiniz kadar kara bünye kesin. Bakın kestik şimdi. Hem de daha az kaynak harcadık hem de komutanlarımız direkt 8 level, 9 level, 10 level oldu. Ne yaptık? XP kitaplarımız cebimize kalmış oldu. Biriktirmeye başladık daha oyunun başında. Hem kaynak aldık kara bünyelerden. Şöyle bu yeni kestiğim mi acaba? Bakın. Hem kaynak aldık hem hızlandırma aldık, hem XP kitabı aldık, hem yine elmas aldık. Bir de bunlar çok önemli. Bunu da anlatacağım şimdi. Bir de bundan aldık. Bunlar sadece kara bünyeden geliyor. Seferberlik emirleri. Onlar ne işe yarıyor? Ana binamıza dönüyoruz tekrardan. Çekiç yerine basıyoruz. Ayrıntılı moda basıyoruz. Biz ne gidecektik? Küçük bilginler çemberinden ilerleyelim tekrar. Şurada destekler kısmı var. Görüyor musunuz? Destekler kısmına bastığınızda seferberlik emirleri burada. Buna mesela 10 tane basın. Buna gelin kaç kalıyorsa 9 tane kalıyormuş. Basın. Buna da basın. Bakın şimdi 9 saat boyunca burayı hem taşıma kapasitesini arttırıyor hem de daha fazla kaynak çıkarttırıyor bize. Buradaki stoğumuz anında yükseliyor. Buradaki de kaynağımız yönete girelim. Buradaki kaynak üretimimiz anında artıyor. Yani daha fazla bilginler kazanıyoruz. Daha sık, daha çok taşımış oluyoruz. Bunları sürekli yapın. Kereste binasına yapın, taş binasına yapın. Hiç önemli değil. Yani kaynaklarımızı kara bünyeyle haritamızın içindeki kaynakları bu şekilde yaparak rahat kaynak kasabilirsiniz. Eğer ki sizin de oyun hakkında sorularınız, fikirleriniz, oyuna ilk başlayanlar şunları da yapsa daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa aşağıya yorumlar kısmına yazın. Fikir alışverişi yapmış oluruz. Hem de oyuna ilk başlayacaklar, yeni başlayacaklar için çok güzel bilgiler paylaşmış olur. Videolar devam edecek. Bu başlangıç videosuydu. Bundan sonraki şehirdeki kaynakları nasıl mantıklı yükseltebiliriz? Komutanlar, etkinlikler, çarklar böyle devamlı video atacağım. Umarım hoşunuza gider. Umarım keyif alırsınız. Umarım sıkılmazsınız. Çünkü hem canlı yayın açıyorum hem video atıyorum. Bir yerden sonra yeter artık yine mi sen diyebilirsiniz. Elimden geldiğince bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Her akşam canlı yayın açmaya çalışıyorum. Canlı yayınlar böyle sorularla cevaplarla gidiyor. Strateji oyunlarında belirli bir noktadan sonra yapacak bir şey kalmıyor.
Ben canlı yayınları şunun için açıyorum. Yapacak bir şey olduğu için veya etkinlik için değil. Bizi izleyenler o anda bize soru sorup o anda oyun oynarken abi şuraya bunu nasıl yapacağım deyip biz de cevap verebilmemiz için canlı yayınları da açıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Videoların devamı gelecek. Eğer benim de atladığım yerler varsa siz de yorumlar kısmına yazın. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.